Diyanet camiasını tamam, biraz o zaman gönderilen Diyanet camiasından kayıtlara bakalım. Abdülvahit Evet. Aygün dini ses analizi 5-6 hoca birden çift ezan okuyorlar. Özellikle 8-10'da çok güzel bitiş var. Vay. Acaba nasıl, vallahi merak ettim direkt. 5-6 hoca. Şişli Müftülüğü din görevlileri ezan-ı Muhammediye kaydı arkadaşlar. 2 Temmuz 2016 Şişli Müftülüğü Kuştepe Camii'nde Enderun teravih öncesi Muhammed Aydın, Hasan Hüseyin Ceylan, İbrahim Duman, Recep Genç, Feyzullah Aygün hocalarımızın okunmuş olduğu ezan-ı Muhammediye. Bir daha var. Şimdi isimleri bilemediğim için karıştırabilirim. Ben sadece gördüğüm kişiler üzerinde sadece dinlediğim anda fikrimi söyleyeceğim. İsimleri bilmiyorum çünkü. Gırtlak çarpmaları ne kadar güzel değil mi? Biraz kapalı ağızla okuyordu Hacı hocamız. Rast okuyorlar duyduğum kadarıyla. En büyük sermayeniz nedir? Ama çok güzel okuyorlar. Yani öyle yerleşmiş ki artık o Rast Ezan'ın karakteri, nameleri, çarpmaları falan müthiş. Toplumun önüne asın. Sermayesi. Ne yeraltı kaynakları. Geçki de yaptı hocamız. Biraz gene kapalı ağzın etkisi var. Çok alışmış hocamız tizlere çıkarken özellikle ağız kapatarak almaya. Mikrofonik olarak geliyor ama sesi zayıflatan şeylerden biridir bu. Çok çalışkan. Gırtlak name becerisi gerçekten muhteşem. Çok rahat alanında geziyor. Bazı harfler çok kapalı olduğu için ağların yapısı değişiyor. Genel bir kapalı ağızla okuma şeyi var. Tabii ki işin tavrını bozmamak gerekiyor. Yani tamamen açık ağızla her şey okunmaz. Ama bazen bu kadar kapalı olduğu zaman sanki böyle ağız içinde geveliyormuş gibi hissi de yatıyor zaman zaman. Kısa kısa bölümlerde. Dünya ile rekabet edebilecek bilim adamına ihtiyacımız var. Demek istediğim buydu işte. Tam açık ağızda ve çok net. Bu şekilde göğüs sesleri, kalın sesler de geliyor. Öbürlerinde sadece tizde bir ses kalıyor. Kafada yani üst bölgede alt rezonansı, kalın rezonansı, göğüs rezonansını almayan bir ses kalıyor. Özellikle tiz bölgeleri çok fazla buruna yaklaştı. Şimdi genel olarak tenor karakterli hocalar sesleri tizde çok rahat çıktığı için ağız açma gereksinimi hissetmiyorlar. Daha koyu renkli hocalarda daha güçlü çıksın
şeyiyle daha güzel ağız açıyorlar aslında. Ben onu gördüm. Aziz cemaat, muhterem Müslümanlar. Sesinin kısık olduğu bir dönem herhalde hocamızın. Çünkü ilk girişte zorlayarak girdi. Tam istediği gibi de çıkmadı. Bir katar geldi. 1945'te patron olması için Diyafram kullanışı, sesini kullanışı çok çok güzel. Biraz boğazını sıkarak okuyor. O da neden biliyor musunuz işte? Bu kapalılıkta tiz ses çıkarmaya alıştığın olduğu için, hep öyle alıştığı için, şimdi bunu bu şekilde kapattığın zaman kaçınılmaz olarak buraları sıkıyorsunuz. Yani ağız içi rahatlığınız oluşmuyor ve tizleri kullanırken de tam ses değil falsetto ile dönüşüyor. Çok mikrofonik bir sesi var hocamızın. O nedenle tizler böyle daha kolay çıkıyor gibi gözüküyor. Ama mikrofonu çektiğiniz zaman aynı etki olmayabilir. Yani o da işte bazı alışkanlıklar yerleşiyor. Gençlik yıllarından itibaren yerleşiyor ve öyle gidiyor ondan sonra. Ama sesinin tiz olduğunu bildiği için, yani onun rahat çıkabildiğini bildiği için ihtiyaç duymamış gibi okuyor. en zengin, en nitelikli olası. İtalya'daki Yani biraz önceki çok benzer şeyler aslında yani. Çok alışkın, mikrofona çok alışkın, mikrofonla okumaya alışkın olduğu için tiz seslerin mikrofonda daha güç harcamadan da çıktığını biliyor hocalarımız. Onu o şekilde kullanıyorlar ama tabii şöyle düşünmek lazım. Teravih zamanı, yani oruç zamanı, bedenler gün içinde susuz, yani daha zor normal şartlara göre. Onu da hesaba katmak lazım böyle bir ezanda yani. Normal bir vakitmiş gibi düşünmemek lazım. O nedenle daha da zor. Yani seslerinin zorlanmasını da istemiyor olabilirler. Tam performans göstermiyor da olabilirler. kafamızda Tepede küçük bir çarpmada problem oldu ama benim teknik olarak, genel olarak en anlattığım tekniğe uyan, doğru şeye uyan işleri yapan hocamız, dinlediğimiz hocamız da. yaz. Nun vel kalem ve ma yesturun. Niteliği bu. Bariton renkte bir hocamız. Tona çok sadıklar. Şu an 4 dakika 54 saniye, yani 5 dakikadır okuyorlar. Si bemol majör başladılar. Si bemolden hiç aşağı inmediler. Müthiş. Müthiş. Ben bunlara çok önem gösteriyorum çünkü. En ufak kulaklarında bir sekme olmadı. Aldıkları tonda gidiyorlar. En büyük fakirlik.
Diyaframı çok iyi hocamızın yalnız. Müthiş diyaframı var. Sevgi, şefkat. Sesinde problem var hocamızın o gün. Kısık yani. Yalnız o çıktığı noktalar inanılmazdı. Tertemiz mi bemol. Hocamız inerken düşünmüş hangi makamda ineyim diye. Hicaz mı döneyim, nasıl bırakayım diye düşünerek yapmış. Tizde tertemiz bir mi bemol var. Demek istediğim buydu. Yani tiz seslerinin çok açık olduklarını bildiği için orta tonlarda çok zorlayıp kuvvet harcamak istemiyorlar. Bu zaman zaman iyi, zaman zaman pek iyi bir şey değildir. Dönem dönem değişir yani. Çünkü bu kadar geniş sesli değilseniz o böyle bir hocamızı taklit ederseniz sizden aynısı çıkmaz yani. Baksanıza ta mi bemol ve tertemiz mi bemoldü yani. Yani belki çok uzun bir diyafram değildi ama o kadar temiz okuyor ki hocamız. Çok temiz okuyor teknik olarak. Pırıl pırıl geliyor her şey. Çarpmalar, vibratolar. Evet, bir rast makamı ziyafeti olmuş bu ezan. Yani çok özür dilerim, durduracağım. Çünkü müthiş bir diyafram kullanımı var. Bakın. Bakın şimdi. Nefesi aldı ve ses çıkardığı noktaya lütfen dikkat edin. Bakın. Nefesi alıyor. Gördünüz mü? Boğazına ittirerek basmıyor. Hazırlıyor. Önce sesin çıkacağı yeri düşünüyor. Bakın çok ilginç, çok güzel bir hareket. Bakın şimdi. Nefesi aldı. Sanki bastıracakmış gibi davrandı değil mi? Ama bastırmadı. Yani şunu yapmadı. La değil. Sesi buldu. Müthiş. İşte çok ustaca bir tiz ses bulma yöntemi. Müthiş doğru. Çok güzel örnek alabilirsiniz hocamıza. Bakın. Nefesi ayarladı. Müthiş. Müthiş. Ders
niyetine gösterilecek bir hareket. Bakın bu. Bakın. Nefesle beraber ses çıkarıyor. Şahane hocam. Tebrik ederim. Müthiş. Bakın defalarca izleyebilirsiniz yani. Aldı. Bak. Sanki atacak sesi değil mi? Böyle bağıracak. Hayır. Kontrol etti. Ve nefesle. Şahane. Final geliyor. Yani kusursuz olan şu. Onu söylemem lazım. Başladıkları si bemol, bitiş si bemol. Hiç ses kaybetmediler baştan sona. Her şey yani topu 8,5 dakika süren bir ezan. Hiçbiri düşmedi. 8,5 dakika devam ettiler. Yani her şeyi anlatmaya çalıştım. Bu çok değerliydi. Tiz okuyan hocalarımız da tabii bir teravih dönemi dediğim gibi yani oruç zamanı olduğu için farklı bir dönem. Yani genelle kıyaslamamak lazım. Çünkü su içilmemiş, ne bileyim bütün gün bir yorgunluk var. Olur yani sürekli de teravih, sürekli hani ses performansı yapılıyor. O bakımdan daha yorgun olmaları normal. Fakat tiz okuyan hocalar genel olarak hep kapalı ağızla almaya alışmışlar seslere. Çok alışmışlar ama. Yani çok kolay çıkardıkları için fazla zorlamıyorlar. Bu onlarda hem iyi hem kötü bir etki yaratıyor. Çünkü daha hacimli gösterecekleri, bakın güçlü değil, daha hacimli gösterecekleri seslerini daha dar bir alanda sıkıştırmışlar. Beğendiğim hocalar vardı zaten, onları da söyledim. Seslerine sağlık. Çok güzel bir rast ezan ziyafeti olmuş. Peki. Efendim Özgüncüm. Hocam Abdülvahit Aygun Bey eklemeler yaptı da bu analiz isteğini yollayan Tamam. Bey. Recep Genç en sonda finali yapan hocamız sizin İstanbul'un müezzinleri projenizde de yer almış. Aynı zamanda da hocam sesinizin kısık olarak analiz ettiğiniz hocamızın da midesinde reflü rahatsızlığı varmış. Şimdi tabii ben bilmediğim için döneme göre sesinde bir rahatsızlık var dedim, problem dedim ama sesi kısık neden bilemem tabii ki. Yorgunluktan aldı. Şimdi reflü olması bir sorunun cevabını verdi. Recep Genç Hoca acaba Recep Hoca'yla Şişli'de ay durun bulacağım. Hatırlayacağım şimdi bir saniye. Hangi cami olduğunu hatırlayacağım. Şişli'nin merkezinde bir cami vardı sağ tarafta. Zaman geçmiş arkadaşlar. Ben 2006'da 7'de yaptım ya. 11 sene geçmiş. İnsanlar değişiyor, tanıyamadım. Ama bakacağım. Ben Recep Genç Hoca ile kayıt yaptığımı... Evet. Nimet Özden Camii. Evet. Şişli'deki. Tamam, şimdi hatırladım. Hocam ne kadar değişmişsiniz ya. Gerçekten değişmişsiniz. Zaman geçmiş. Keskin sesiniz vardı. Keskin. Burada okuduğunuz ezan farklı. Yani burada okuduğunuz ezanda sesiniz farklıydı. Burada daha farklı okumuşsunuz. Orada okurken daha hacimli, kuvvetli okuyordunuz. Neden? Çünkü mikrofonsuz okutmuştum size. Caminin ortasında. Ve daha farklı çıkıyordu. Teknik olarak o zaman çok farklıydı. Şimdi burada mikrofon desteği de olduğu için, dediğim gibi bir de teravih zamanı olduğu için sesinizi çok yormak da istememişsiniz. Ama o zaman mi bemol duymamıştım. Ne kadar tizmiş sesiniz ya. Müthiş. Dedim ya, rast ezan ziyafeti olmuş bu. Tebrik ediyorum. Yani tebrikler öte seslerinize sağlık. Peki. Güzel. Özgün ne güzeldi ya. Valla. Çok farklı. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Sor. Özel? Tabii. Mesela şimdi bu okumalarda hocam o da anladığım kadarıyla kübik bir alan. Hı. Ama mesela bu hocalarımız bu kubbeli bir ortamda yani kavisli o caminin ortası diyeyim, caminin ortasında okusalardı sesin değişimi nasıl olurdu?
Pozitif etkisi olur muydu yoksa kübik alan mı? Şimdi Pozitif etki yaratır. şimdi kaçınılmaz olarak zaten ezan okumaya gittiklerinde minarenin altında minik bir odanın içine girerek okuyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Yani alıp mikrofonu caminin ortasına gitme şansları diye bir şey olamaz zaten. Yani böyle bir durum olamaz. O O nedenle zaman de akustik olarak negatif bir etkisi var. yok, çok akustiğe ihtiyaç yok. İhtiyaç yok çünkü mikrofonla ezan okuyorlar. Yani bu cami içine yansıyan bir ezan değil, dışarıya yansıyan bir ezan bu. O nedenle bulundukları ortamın çok akustik olmasının falan çok önemi yok. Ama iç ezanlarda tabii ki etkisi olur. Fakat iç ezanlarda da cami içinde farklı bir bölümdeler. Orada da gene mikrofonla bir okuma var. Yani eskiden nasıldı bunu bilmek de çok zor açıkçası. Ne kadar hani eskiden camilerde yapılan ibadette hani nasıl mikrofonsuz okuma yapılırdı? Bunun adeti neydi? Bir araştırmak lazım. Bilen hocalar varsa lütfen yazsınlar. Bilenler de varsa yazsınlar. Değişik bir video olsun. Altında da o bilgileri de alalım. Onun üzerinde biz de belki başka çalışmalar yaparız. Yani ama camilerin akustikleri orta büyük kubbelerinin yapısıyla aslında orantılıdır. Yani çünkü bütün ses bu tepe kubbeye ulaşıp dağıtılıyor. Arkaya doğru akustikleniyor. O nedenle hani ben cami ortasında okutmuştum İstanbul Camileri Müezzinleri projesinde ve yukarıdan arkaya yansıyor. Çok acayip camiler var İstanbul'da. Yani hakikaten şaşırırsınız. Mesela Nuri Osmaniye Camii'ne gitmeyen varsa mutlaka gidin. Orada onda bulunun. Orada işte atıyorum içeri girin. Namaz kılın, izleyin ne yapıyorsunuz? Yani oradaki ambiyansı hiçbir yerde bulamazsınız. Müthiş bir cami. Müthiş akustikli bir cami. Süleymaniye Camii öyle, Fatih Camii öyle, işte Sultanahmet Camii öyle. Akustikleri özeldir bunların ve her birbirinden farklıdır. Hiçbir birbiriyle aynı akustiğe sahip değildir. Süleymaniye Camii'nin dev yapısında o sesin nasıl arka taraflara dağıldığını bir görün yani. Gerçekten Mimar Sinan'ın daha önceki bu cami yapan büyük mimarların nasıl özel bir teknolojiyle bunu yaptıkları, nasıl bilgiye sahip olduklarını görün. Bunlar bizim coğrafyamızda, bizde yaşamışlar, bu ülkede yaşamışlar.